Tarihin en zengin insanı sizce kim? Modern dünyanın ünlü milyarderleri mi? Hayır. 1324 yılında yaşayan ve serveti bugün bile tam hesaplanamayan bir Afrika kralı. O kadar zengindi ki bir şehre sadece yardım etmek ve iyilik yapmak için dağıttığı devasa altınlar yüzünden o şehrin ekonomisini tek başına tamamen çökertti. Karşınızda enflasyon kavramını para basarak değil, etrafa sınırsızca altın dağıtarak icat eden adam, Mali İmparatoru Mansa Musa ve onun tarihe geçen felaket yolculuğu. Yıl 1324. Afrika'nın kalbindeki Mali İmparatorluğu, dünyanın en büyük altın ve tuz madenlerinin tam üzerinde oturuyordu. Krallığın her yeri kelimenin tam anlamıyla altın kaynıyordu. İmparator Mansa Musa inançlı biriydi ve Mekke'ye hac yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Ancak bu sıradan bir insanın yapacağı mütevazı bir yolculuk değildi. Musa, dünyaya Mali İmparatorluğu'nun ne kadar büyük ve güçlü olduğunu göstermek istiyordu. Bu yüzden hazırlıklara başlandı. Görülmemiş bir kervan toplanıyordu. Kervanda tam 60 bin asker ve sivil vardı. Sadece Musa'nın önünde yürüyen ve yolu açan 500 köle tamamen ipek kıyafetler giyiyordu. Ve en inanılmazı, bu 500 kişinin her biri elinde saf altından yapılmış ve 2'şer kilo ağırlığında devasa asalar taşıyordu. Arkalarından gelen 80 devasa devenin her birinin sırtına 130'ar kilo ağırlığında saf altın tozu çuvalları yüklenmişti. Bu taşınan tam bir servetti. Kervan aylarca sürecek olan o zorlu Sahra çölü yolculuğuna başladı. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk vardı. Güzergahları üzerindeki Mısır'a, Kahire şehrine yaklaştıklarında çölün ufuk çizgisinde devasa bir toz bulutu belirdi. Mısır halkı hayatlarında böyle bir kalabalık görmemişti. Kervan Kahire sokaklarına girdiğinde Mansa Musa Mısır Sultanı ve yerel halkla karşılaştı. Musa'nın cömertliği tam da burada bir felakete dönüşecek şekilde başladı. Musa o kadar zengindi ve o kadar cömertti ki sokakta gördüğü her yoksula, pazardaki her tüccara, Mısır'daki her devlet görevlisine avuç avuç altın hediye ediyordu. Cuma namazı kıldığı her camiye devasa bağışlar yapıyor, girdiği her dükkanda aldığı basit bir eşya için bile kese kese altın tozu bırakıyordu. Kahire halkı bir rüyanın içindeydi. Sadece birkaç hafta içinde şehrin sokaklarındaki en fakir insanlar bile birer zengine dönüşmüştü. Herkesin cebinde altın vardı. İnsanlar ellerindeki bu yeni serveti harcamak için heyecanla Kahire pazarlarına koştular. Yeni kıyafetler, daha çok et, daha güzel eşyalar almak istiyorlardı. Ama ekonominin çok acımasız ve basit bir kuralı vardır. Şehre tonlarca altın girmişti, evet. Ancak pazardaki ekmek, et ve kumaş miktarı artmamıştı. Mal aynıydı. Yüzlerce kişi aynı tavuğu veya aynı kumaşı almak için tezgahlara hücum edince, tüccarlar çok doğal bir şey yaptılar. Fiyatları akıl almaz bir şekilde yükselttiler. Dün bir gümüş sikke eden basit bir ayakkabı, bugün bir altın parçasına satılıyordu. Ertesi gün 3 altına, sonraki gün 10 altına çıktı. Kahire'de korkunç bir hiperenflasyon patlak verdi. Çünkü herkesin elinde altın olması, altının nadir olma özelliğini, yani tüm değerini sıfırlamıştı. Altın artık o kadar boldu ki, pazarda domates veya soğan almak için çuvallarla altın taşımanız gerekiyordu. Ekonomi resmen durma noktasına geldi. Mansa Musa'nın bu inanılmaz cömertliği, istemeden de olsa sadece Mısır'ı değil, tüm Orta Doğu ekonomisini 10 yıl sürecek devasa bir krize sokmuştu. Musa hac görevini tamamlayıp memleketi Mali'ye dönmek üzere yola çıktığında geride bıraktığı ekonomik yıkımın farkına yavaş yavaş varmaya başladı. İşin daha da trajikomik tarafı, dönüş yolunda Mansa Musa'nın kervanındaki tüm yiyecekler tükenmişti ve yanlarındaki onca altın da suyunu çekmişti. Kendisi ve adamları açlıktan ölmemek için geçerken mahvettikleri o topraklardaki İtalyan ve Mısırlı tefecilerden borç almak zorunda kaldılar. Hem de kendi dağıttığı o altınları çok daha yüksek ve acımasız faiz oranlarıyla geri borçlanarak almak zorundaydı. Piyasadan altını kendi elleriyle topluyordu. Bu olay ekonomi biliminin temel yasalarından birini tarihe kanıyla yazdı. Bir şeye değer katan şey onun rengi veya parlaklığı değildir. Bir şeye değer katan tek şey onun piyasadaki nadirliğidir. Dünyadaki herkesin elinde bir çuval altın olsaydı, o altın sadece ağır bir sarı taşa dönüşürdü. Bugün devletler karşılıksız kağıt para basarak enflasyon yarattığında, aslında yüzyıllar önce Mansa Musa'nın Kahire sokaklarında yaptığı hatanın tam olarak aynısını yapıyorlar. Piyasaya ne kadar çok para sürerseniz sürün,
Ürettiğiniz mal veya hizmet miktarını artırmadığınız sürece kimseyi zenginleştiremezsiniz. Sadece paranın değerini öldürürsünüz. Mansa Musa'nın felaket yolculuğu, iyi niyetin cehaletle birleştiğinde bir ekonomiyi dışarıdan hiçbir savaş veya işgal olmadan nasıl yok edebileceğinin en saf örneğidir. Ve bu altın kral memleketine döndüğünde dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yönetmeye devam etse de o ekonomik dersi asla unutmadı. Zenginliğin sadece kasalarda tutulan sarı metaller değil, akılcı bir üretim ve dengeli bir arz talep sistemi olduğunu acı yoldan öğrenmişti. Ekonominin ve finansın tarihsel köklerini incelediğimiz bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. O zamana kadar sistemleri sorgulamaya ve paranın arkasındaki gerçek gücü anlamaya devam edin. Hoşça kalın.